Hayvanlar muhteşem canlılar. Birbirinden farklı özelliklerde, türlerde ve detaylarda dünyanın diğer sakinleri. Her canlı türü benzersiz ve değişik özellikler gösteriyor. Biz de hayvanlarla ilgili 10 ilginç ve eğlenceli bilgiyi sizler için derledik. Haydi başlayalım. Bir karidesin kalbi kafasındadır. Eğer karidese anatomik olarak odaklanırsak, aslında kalbinin göğüs kafesi sayılabilecek yerde olduğunu görürüz. Karidesin göğüs kafesi, kafasının hemen ardından başlayıp, kafasıyla birlikte dış iskelet, kabuk tarafından kaplı olduğundan, biz karidesin kafasını ve göğsünü tek parça olarak görürüz. Bu da karidesi toplamda iki parça, yani kafa ve kuyruk olarak görmemize, göğüs kısmını fark etmememize neden olur. Böylece karidesin kalbinin kafasında olduğunu söyleyebiliriz. Aslında salyangozların bu tip uykuları diğer bazı hayvan türlerinde de görülen kış uykusuna benzetilebilir. Salyangozlar hava aşırı soğuduğunda hayatta kalmak için bu şekilde kış uykusuna yatarlar. Bazı çöl salyangozlarında bu yıllarca sürebilir. Salyangozlar kendilerini toprağa gömüp kabuklarının açık yerlerini ürettikleri jelimsi sıvı ile kapatırlar. Bu süreçte canlı, ölmüş ya da çürüyen bitki ve meyveler ve hatta algler ile beslenirler. Nemli havaya ihtiyaç duyan salyangozlar, havanın uygun olduğu zamanlarda tekrar harekete geçer. Uygun hava koşullarında bir salyangoz 15 yıl, hatta bazı ekstra durumlarda 25 yıl kadar yaşayabilir. Bir koalanın parmak izlerini bir insanın parmak izlerinden ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Düşünsenize, bir hayvanat bahçesinde koala kafesinde bir suç işlense herhalde en iyi dedektiflerin bile kabusu olabilir. Oyuncak bebek büyüklüğünde olan bu keseli hayvanlar sırtlarında bebekleriyle ağaçlara tırmanırlar. Parmaklarında bulunan izler insanlara en çok benzeyen izlerdendir. Çok iyi analistlerin bile yanılabildiği iz karşılaştırmalarında en iyi çözüm mikroskop altında inceleme yapmaktır. Koalanın parmaklarında bulunan dairesel izlerin evrim sırasında diğer türlerde de olabildiği gibi iyi kavrama yapmayı sağlamak amacıyla geliştiği düşünülüyor. Benzer özellikler ağaçlarda yaşayan maymun türlerinde de gözlemlenmiştir. Ağaçlara dikey olarak tırmanan, dallardan dallara atlayan veya bizler gibi araç kullanma becerisi geliştirmiş olan canlılarda kavrama ihtiyacı olduğundan insan, maymun ve koala gibi türlerde parmak izleri bulunmaktadır. Sümüklü böceklerin 4 tane burnu olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Çok ilginç bir bilgi bu. Aslında sümüklü böceklerin gerçek bir buruna benzeyen organları yok. Pneumostom ismi verilen dışa açılan solunum cepleri var ve bunlarla solunum yapıyorlar. Sümüklü böceğin başında bulunan iki ince yumuşak, kola benzeyen çıkıntı koku almasını ve nefes almasını sağlıyor. Ayrıca başının üzerinde bulunan diğer iki yumuşak kol, halk deyimiyle anten, çevreyle ilgili sümüklü böceğe bilgi sağlıyor. Ucunda siyah nokta olan bu iki anten ışığın yoğunluğunu ölçüyor. Bu antenlerin koku almak için bir işlevi var mı henüz bilinmiyor ama başının üzerinde bulunan iki anten ve daha aşağıda bulunan iki yumuşak kol ile yiyecek bulduğu kesin. Elbette tahmin edilebileceği üzere fillerin zıplamaya ihtiyacı yok. Zıplayabilen kanguru, maymun veya kurbağa gibi hayvanların aksine fillerin avcı hayvanlardan kaçmaya pek ihtiyacı yok. Filler korunmalarını büyük ölçülerine ve birlikte yaşadıkları sosyal gruplarına borçlu. Ayrıca 4 tonluk bir hayvanın zıplaması da pek mümkün değil. Birçok memelide olduğu gibi fillerde zıplamayı destekleyecek, yaylanmayı sağlayan anatomik özellik de bulunmuyor. Fillerin bazı muhteşem özellikleri, inanılmaz koku alma kabiliyetleri, kanser olmamaları ve sosyal gruplar halinde yaşamaları zıplayamama gibi bir özelliği fazlasıyla bastırıyor.
Zıplama özelliği gösteren hayvanlarda esnek bilekler, çok güçlü aşil tendonları ve baldır kasları bulunur ama fillerde bu durum böyle değildir. Vücut kütlesine göre güçsüz bacak kasları ve çok esnek olmayan bilekler fillerin zıplamasını mümkün kılmıyor. Filler uzun mesafeleri yürümek için evrilmiş olan hayvanlardır. Koşmak bile filler için zordur. Koşmaya başladıklarında çok uzun süre koşu temposunu sürdüremezler. Koşan bir fille ilgili diğer enteresan olan bilgi ise, diğer birçok hayvanın aksine koşarken bir filin bir ayağının mutlaka yere basıyor olmasıdır. Yani koşarken havalanamazlar. Bilim insanlarının boynuz yapılarıyla ilgili yaptığı çalışmalar yeni bilgilere ulaşmamıza imkan veriyor. Boynuzların gelişimi ve içerdiği malzemeleri detaylarıyla inceleyen bilim insanları şaşırtıcı bilgiler sunuyor. Birçok hayvanın boynuzunun içi kemiksi bir yapıda olup kemiksi yapının dışı keratinle kaplı bir kılıftan oluşur. Ki keratin insanlarda saçın ve tırnağın ana malzemesidir. Ancak durum gergedanlarda biraz daha farklı. Çünkü gergedanların boynuzlarının tamamı bir protein türü olan keratinden oluşur. Fakat gergedanlarda boynuz oldukça sert ve kuvvetlidir. Diğer boynuzlu hayvanların aksine gergedanların boynuzlarında kalsiyum ve melanin depoları bulunur. Yapılan araştırmalara göre gergedanların boynuzları bilenme ile daha sivri hale gelebilmektedir. Diğer taraftan boynuzlarda bulunan keratin bileşimine göre hayvanın yeme alışkanlıkları ve coğrafi bilgileri de bulunabilmektedir. Bu da yasaklanmış olan kaçak avcılıkla mücadelede güvenlik güçlerine destek olmaktadır. Gergedanlar artık soyu tehlikede olan bir türdür. Çünkü uzun yıllar boyunca boynuzlarının iyileştirme gücü olduğuna inanılarak avlanmışlar. Ancak İsviçre'de yapılan araştırma ile boynuzlarının insan vücudunda tedavi edici bir özelliği tespit edilememiştir. Evet, kulağa biraz saçma geliyor olabilir ama doğayla ilgili en ilginç fenomenlerden bir tanesi bu. Hayvanları hipnotize etmek. Bu köpeğinize komut vermek gibi değil, gayet gerçek. Katalepsi yani dona kalım olarak tanımlanan bu durum insanlarda hipnoz sırasında görülebiliyor. Tavuk, ginepik, tavşan, güvercin, yılan, ıstakoz gibi hayvanlarda da gözlemlenmiş. Örnek olarak bir timsahı verelim. Eğer bir timsahı sırt üstü çevirebilirseniz ve bir süre hayvanı o şekilde tutabilirseniz katalepsi moduna geçiyor, yani hareketsiz kalıyor. Hayvanın normale dönmesi için yüzüstü çevirmeniz yeterli. İnsanların aksine hipnoz sonrasında timsahlarda herhangi bir gevşeme belirtisi görülmemiş olup hayvanı yüzüstü çevirdikten sonra oradan hemen uzaklaşmanız önemli. Muhtemelen sizi öldürmek isteyecektir. Aynı durum kurbağa ve kertenkele gibi hayvanlarda da geçerli. Eğer bir kurbağayı sırt üstü çevirip birkaç saniye o şekilde tutarsanız hareketsizlik durumuna geçecektir. Antarktika'nın Danko adasında yaşayan gento penguenlerinin Antarktika'ya katkısından bahsedeceğiz. Bazı çalışmalara göre Antarktika buzullarının yaklaşık %3'lük kısmı penguen sidiğinden oluşuyor. Öyle ki bu durum bazı bölgelerde çok daha farklı çünkü gento penguenleri bir yarı çatı kadar işeyebiliyor. Danko adasının büyük bir kısmı penguen sidiği ve dışkısıyla kaplı. Binlerce yıldır burada yaşayan penguenlerin Antarktika'ya bıraktığı en büyük miraslardan biri. Şu ana kadar kötü yanlarından bahsettik ama aslında denizin derinliklerine dalıp plankton ve kirillerle beslenen bu hayvanlar bir anlamda Antarktika'yı gübreliyorlar. Denizden aldıkları besinlerin kalıntılarını Antarktika'nın buzla ve kayalarla kaplı yüzeyine bırakan penguenler, günün birinde Antarktika'da koşullar el verdiğinde bir habitat oluşmasına büyük katkıda bulunmuş olacaklar. Bıraktıkları gübrelerin o bölgedeki toprağı zenginleştireceği kesin. Ortalama bir çiftlik ineği günde yaklaşık 90 bardak süt vermektedir. Bu da hesaplamaya göre yıllık yaklaşık 16.000 bardak, ineğin ömrü süresince ise 200.000 bardak yapmaktadır. Bir ineğin sütünün sağılması yaklaşık 20 dakika sürmekte ve günde 2-3 kere sağılabilmektedir.
Bu bir anlamda aslında ineğin rahatlamasına da yardımcı olmaktır. Çiftlik inekleri gebelik tamamlanıp anne olmadan sağılamazlar. Çünkü ineğin süt üretmesini sağlayan şey gebeliktir. Buzağı doğduktan sonra 12 saat içerisinde inek süt vermeye başlar ve sağılmaya hazır hale gelir. Deve kuşları oldukça büyük, uçamayan ve Afrika kökenli kuşlardır. Doğal yaşamlarının haricinde bu hayvanlar çiftliklerde et, yumurta ve tüyleri için yetiştirilmekte. Ticari amaçlar için yetiştirilmelerine rağmen neyse ki türleri henüz tehlikede değil. Dünyada yaklaşık 2 milyon deve kuşu olduğu tahmin ediliyor. Deve kuşları hayvan dünyasının en büyük göze sahip yaratıklarından biridir. Öyle ki gözü beyninden büyüktür. Deve kuşunun gözü yaklaşık bir bilardo topu kadar olup kafatasının içinde oldukça büyük bir yer kaplar. Müthiş bir hızı olmasına rağmen avcılardan kaçamama sebebi de bu olabilir. Çünkü kaçarken genellikle daireler çizerler. Videomuzun sonuna gelirken bize ilginç gelen bu bilgileri sizlerin de beğendiğinizi umuyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğendim ikonunu işaretlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.